Futbolun beyefendisi Andrés Escobar. Andrés Escobar Saldarriaga, Kolombiya'nın suç işleme oranı en yüksek kenti Medellin'de 13 Mart 1967'de dünyaya geldi. Andrés'in çocukluğu, Pablo Escobar'ın suç dünyasında yükseldiği ve devletin vatandaşlarını koruyamadığı yıllara denk geliyordu. Adaşı Pablo Escobar'ın ölümcül zaaflarının aksine abisi Santiago ile birlikte meşin yuvarlığa merak salan bu genç, henüz 15 yaşındayken Kolombiya'nın köklü kulüplerinden Atlético Nacional'in altyapısında futbola başlar. Alt yaş gruplarında göz ardı edilemeyecek performanslara imza atan Andrés, defansif özellikleri ve karar alma becerisinin yanı sıra yıllar içinde El Caballero del Fútbol, yani futbolun beyefendisi lakabıyla anılmasını sağlayacak centilmenliğiyle de göz doldurur. Profesyonellik basamaklarını bir bir tırmanmaya başlayan Andrés, ilk profesyonel sözleşmesini 21 yaşındayken altyapısında yetiştiği Atlético Nacional'de imzalar. 1987-1989 yılları arasında 2 sezon boyunca kendini Kolombiya futboluna tanıtan Escobar, ilk yılından itibaren hem kulübünde hem de milli takımda savunma tandemine yerleşmeyi başarır ve ilk milli takım golünü 24 Mayıs 1988 akşamı İngiltere ağlarına bırakır. 2 sezonda tüm kulvarlarda 78 maça çıkar ve daha kariyerinin 2. yılında Libertadores Kupası finalinde Paraguay'ın Olimpiya takımını 120 dakikası eşitlikle sonuçlanan maçta seri penaltı atışlarıyla yenerek bu kupayı ilk kez Kolombiya'ya getiren takımın bir parçası olur. 1989 yılının Aralık ayında kıtalar arası kupa için Ancelotti'li Baresi'li Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu Milan'la kozların paylaşıldığı 90 dakikası 0-0 tamamlanan maçın 119. dakikasında Alberico Evani'nin attığı golle adını tarihe geçirme fırsatını tepen Andrés Escobar ve takım Atlético Nacional izleyenleri etkilemeyi yine de başarır. Bu şaşalı 2 sezonun ardından geriye bakacak olursak, milli takımda ve Libertadores Kupası'nda adından söz ettiren 23 yaşında bir genç görüyoruz. Ve bu genç o dönem Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başarıyor. Çoğunlukla kendi ülkesinde forma giyen Latin meslektaşlarının aksine Escobar Avrupa'nın yolunu tutar ve Young Boys'la sözleşme imzalamak üzere İsviçre'nin başkenti Bern'e bileti kesilir. Bu arada 1999 yılının yazında ilk kez Dünya Kupası atmosferini soluma şansı bulan Andrés'in ülkesi Kolombiya, kura şanssızlığıyla dönemin favorileri Almanya ve Yugoslavya ile aynı grubu paylaşır ve grubu 3. tamamlar. Format gereği en iyi üçüncüler arasında kendine yer bulan ve gruptan çıkmayı başaran Kolombiya, ikinci turda Kamerun karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyette turnuvaya veda eder. 1991 yılında yuvasında tekrar forma giymeye başlayan Andrés Escobar artık olgun bir savunmacıydı ve bu yılın sonunda takım Atlético Nacional ile şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Sonraki sezonunu da iyi geçiren Escobar, ne yazık ki 1994 Dünya Kupası elemelerini ve Copa Amerika'yı yaşadığı diz sakatlığı yüzünden kaçırdı. Neyse ki Kolombiya, Valderrama, Valencia, Cordoba, Mondragon gibi yetenekli ayaklarıyla iyi bir jenerasyon yakalamıştı. Arjantin'in kazandığı Copa Amerika'yı 3. ve Dünya Kupası elemelerinin de aynı grupta bulunduğu Arjantin'i 5-0 mağlup ederek grubunda lider olmayı başardı. Bir taraftan da ülkenin kötü durumda oluşu Kolombiyalıları milli takımla moral bulmaya itmiş ama bundan yalnızca çoğunluğu fakir olan halk değil, Pablo Escobar'ın ölümüyle iyice uyuşturucu bataklığına çekilen ülkenin uyuşturucu kartelleri de faydalanmış, bahisle birleştirdikleri futbolu bir para aklama yöntemine çevirmişlerdi. 1994 sezonunun sonunda sakatlıktan yeni dönen Escobar, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Dünya Kupası kadrosunda kendine yeniden yer bulup tecrübeli oyuncu Alexis Mendoza'dan formasını geri alır. Ayrıca efsane kaleci Higuaita, Pablo Escobar'ı ziyaret ettiği için kadrodan çıkartılmış ve Kolombiya kalesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan tanıdığımız Oscar Cordoba'ya devredilmişti. İçerideki bu çalkantılara rağmen Kolombiya, altın jenerasyonuyla kulislerde 94 Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden biri ilan edilmişti. A grubunda Romanya, İsviçre ve ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile eşleşen ekip, ilk maçta Romanya ile karşılaşmış, Haci'nin uzaktan attığı inanılmaz golü ve 2 asistlik performansıyla 3-1 mağlup olarak turnuvaya sürpriz bir mağlubiyetle başlamıştı. 2 maçı daha bulunan Kolombiya'nın gruptan çıkmak için bir galibiyet ve bir beraberlik alması yeterli olacaktı.
Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri maçı büyük önem taşıyordu. Tamam ya da devam maçı olan bu karşılaşmadan önce Kolombiya milli takımına yüklü bahis oynadıkları tahmin edilen uyuşturucu kartellerinin baskısı oyuncular için büyük stres oluşturuyor ve gelebilecek bir mağlubiyet sonrası oyuncular aileleri ve canlarıyla tehdit ediliyordu. Hatta maçtan önce teknik direktör Francisco Maturana'yı arayıp karşılaşmaya başlaması gerektiği ilk 11'i verdikleri de yazılan efsaneler arasında. Bozulan psikoloji ve alt üst olan morallerden sonra 22 Haziran 1994 tarihinde Pasadena Rose Bowl Stadyumunda oynanacak karşılaşma için takımlar maçın ilk düdüğünü bekliyordu. Stadyumda yaklaşık 94 bin kişinin takip ettiği maça iyi başlayan taraf ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri oldu. John Ox'ın ortaladığı topu uzaklaştırmak isteyen Andres Escobar topa istediği gibi bir müdahale yapamayınca kaleci Oscar Cordoba'yı kontrpiyede bıraktı ve topu talihsiz bir şekilde kendi ağlarına gönderdi. Maç sonu Andres Escobar, "Hayat burada bitmez. Devam etmek zorundayız. Burada bitemez. Ne kadar zor olursa olsun tekrar ayağa kalkmalıyız. Sadece iki seçeneğimiz var. Öfkenin bizi kontrol edip şiddetin devam etmesi ya da uğraşıp çabalayarak birbirimize yardım etmek. Bu bizim tercihimiz. Lütfen saygıyı elden bırakmayalım. Herkese en sıcak selamlarımı yolluyorum. Benim için unutulmaz ve nadir bir tecrübe oldu. Birbirimizi yakında göreceğiz. Çünkü hayat burada bitmedi" şeklindeki sözleriyle aslında Kolombiya milli takımının yaşadığı psikolojiyi açık şekilde yansıtıyordu. Gruptaki son maçlarını İsviçre'ye karşı oynayacak olan takımın 94 Dünya Kupası'ndan elenmesi matematiksel olarak kesinleşmişti. Liderlik için sahaya çıkan rakibini 2-0 yenen ve turnuvada bir kez de olsa üstünde baskı olmadan futbol oynayan Kolombiya, turnuvayı bir galibiyetle tamamlayabilmiş, mağlup ettiği İsviçre ise Amerika Birleşik Devletleri'ni yendiği maçın ardından bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Andres Escobar, 94 Dünya Kupası'nda Kolombiya adına 3 maçta da 90 dakika süre alarak iyi bir performans sergilese de Amerika karşısında kendi kalesine attığı gol onun günah keçesi ilan edilmesine sebep oldu. Milli takımlarına çok yüksek miktarda bahis alan Kolombiya kartelleri kayıplarının sebebi olarak 27 yaşındaki stoperi hedef tahtasına koymuştu. Turnuvadan sonra Escobar tüm tehditlere rağmen çocukluğunu geçirdiği suç başkenti Medellin'e döndü. 2 Temmuz 1994 gecesi yani İsviçre maçından tam 6 gün sonra Kolombiya halkından bir nevi özür dilemek amacıyla aralarında Andres Escobar ve Oscar Cordoba'nın da bulunduğu bir grup arkadaşıyla El Indio adında bir bara eğlenmeye gitmişlerdi. Fakat Escobar ilk başta sözlü sataşmalara maruz kaldı ve arkasından da barda bir kavga girişimi yaşandı. Ancak olaylar bir süre sonra yatıştırıldı. Arbedeyi çıkartanlar aslında Andres'i öldürme planı olan uyuşturucu çetesi üyeleriydi. Onlar bardan ayrıldıktan sonra Escobar bir süre daha arkadaşlarıyla vakit geçirdi ve gece 3 civarı otoparktaki arabasına doğru yürüdü. Escobar'ın otoparkta yalnız kaldığı bir anı kollayan çete üyeleri 38 kalibrelik tabancadan çıkan 6 kurşunla stoperi ağır yaralamışlardı. Arkadaşları Andres'i hemen hastaneye götürse de 27 yaşındaki savunmacı vurulduktan 45 dakika sonra hayata gözlerini yumdu. Bozuk devlet yapısıyla insan yaşantısının her kısmında söz sahibi olan uyuşturucu kartelleri El Caballero del Fútbol lakaplı Andres Escobar'ı yeşil sahalardan ve hayattan koparmıştı. Benzer olayların yaşanmaması adına hükümet diğer milli futbolculara koruma sağladı. Yapılan operasyonlar sonunda yakalanan Humberto Castro Munoz, Andres Escobar'ı adamlarıyla öldürdüğünü itiraf etti ve 43 yıl hapis cezasına çarptırılsa da sonrasında yaşanan kanun değişiklikleriyle cezası önce 26 yıla düşürüldü ve Munoz 2005 yılında iyi halden serbest kaldı. Pablo Escobar'ın devletin de üstünde olduğu dönem sonrasında devletle uyuşturucu kartelleri arasındaki savaş ve bunun Kolombiya futbolundaki yansımaları, diğer bir Escobar olan Andres'in ölümüne yol açan dönemi anlatan The Two Escobar belgeseli konunun meraklıları için iyi bir aydınlatıcı olacaktır. Çünkü bu olayın üstünden çokça vakit geçse de Kolombiya'da bu zihniyetin değiştiğini söyleyemeyiz. 2018 Dünya Kupası'nda benzer bir olayla karşılaşma olasılığımız çok fazlaydı. Kısaca bahsetmek gerekirse Kolombiya bulunduğu H grubunu 6 puanla birinci bitirdi ve son 16 turunda İngiltere ile eşleşti.
1-0 geride olduğu maçta 90+3'te son düdüğe saniyeler kala Yerry Mina'nın golüyle maçı uzatma devrelerine taşımayı başarmıştı. Bu devrelerde de gol bulamayan takımlar galibi belirlemek için seri penaltı atışlarına geçtiler. İlk 3 penaltıda hata yapmayan Kolombiyalılar sonraki 2 penaltısını Uribe ve Baca ile gole çeviremedi. Eric Dier'ın penaltısını gole çevirmesiyle de İngiltere adını çeyrek finale yazdırmış oldu. Maç gecesi penaltısı direkten dönen Uribe ve penaltısı Pickford'a takılan Baca sosyal medyada hedef gösterilmeye başlanmış, ağır hakaretlere maruz kalmış ve sonunda da oyuncular için ölüm tehditlerinde bulunulması akıllara Andres Escobar'ı getirse de oyuncular böyle bir durumla karşı karşıya kalmamışlardı. Ama diğer taraftan bakarsak aradan 24 yıl geçse de kötü insanlar kirli zihinleriyle hayatın her yerinde nefret ve kin duygusunu beslemeye devam ediyor.